Selamlar herkese. Giz Tarot'a hoş geldiniz. Umuyorum her şey yolundadır. Keyfiniz, neşeniz, sağlığınız, her şey yerli yerindedir. Böyle değilse bile hep dediğim gibi daha iyi olmak için zaman gerekiyordur. Daha doğrusu o zaman yaşanıyordur ve sizler daha iyi olmak için o kıpırtıları, heyecanı, belki acıların içinden geçip umudunuzu yaşartabiliyorsunuzdur içinizde. Yine istek üzere bir açılımla karşınızdayım. Deste seçmeli ya da kart seçmeli bir açılım olmayacak. Olası gelecekte neler olabilir? Bunlara bakacağız. Önce tabii ki geçmiş sürecinize bakacağız. Ardından kişi kendi hayatında ne durumda buna bakacağız. Sonra size karşı hisleri ve sonra geleceğe doğru, olası geleceğe doğru sorular soracağız ve doğru cevaplar almaya niyet edeceğiz. Böyle bir açılım. Alandan dediğim gibi kendi enerjimi çekiyorum. Yalnızca bu videoyu denk gelip izleyecek olan sizlere en doğru mesajları aktarmaya niyet ederek başlamak istiyorum. Şu desteden başlayalım. Öncelikle bu kişiyle ilgili süreciniz nasıldı? Şöyle yapayım. Oraya bir kart alırız başa. Niye kapalı aldım bilmiyorum. Normalde açık alıyorum. Bu kişiyle süreciniz nasıldı? Hemen başlıyoruz okumaya. Bakın kişi ya da siz kişiyi bir süre takip etmiş olabilirsiniz. Kişi hakkında bilgiler edinmeye çalışmış olabilirsiniz. Bazılarımız kendisi takip etmemiştir ya da araştırmamıştır ama kişi tarafından bir gözlemden, bir haber alma sürecinden geçmiş olabilir. Sizi gördüğü zaman yatırım yapılası, çok derinlemesine bir analiz, araştırmadan sonra adım atması gerektiğini düşünmüş olabilir. Bakın kılıç altılısı deste altında bir yer değişimi kartı var ve diğer tarot destesinde de bir deli joker kartı var. Çok kuvvetli arzular hissetmiş olabilir sizinle başlangıçta. Tabii bunları hissederken de kendini sorguladığı, bir ilişkide ne olması gerektiğini çok sorguladığı bir dönemden geçmiş olabilir kişi. Yani sanki bir süre gözlemci kalmışsınız ya da siz ya o ve sonra çok kuvvetli duygular, arzular, isteklerde bulunarak birbirinize çekilmiş ve aşkı, sevgiyi birbirinizde hissetmiş olabilirsiniz. Tabii bazılarımız başka bir ilişkiden çıkıp size gelmiş olabilir. Keza siz de öyle. Yani terk ettiğiniz bir durum olmuş. Belki bazılarımız bir yolculuk esnasında, belki başka bir şehre tanıştıktan sonra tanışmış ve bir araya gelmiş olabilirsiniz. Ama sanki bir süreç geçmiş ve bazı bir takım başkalaşımlar, bir dönüşümlerden sonra bir araya gelmiş olabilirsiniz. Ama dediğim gibi çok fazla düşünce, planlama ve bundan sonra harekete geçme durumu olmuş olabilir. Ya da belki de şey olmuş olabilir. E, Bir süreç yaşadığınız siz ya da aklınızdaki niyet ettiğiniz kişi tam da böyle hayatı, her şeyi sorguladığınız bir evrede, belki dediğim gibi yine bir yer değişikliği, belki bulunduğunuz hali terk etme durumundan sonra bir süre gözlemci kaldıktan sonra, analiz ettikten sonra aşkın ve sevginin büyüsüne kapılıp bir araya gelmiş olabilirsiniz. Peki bu kişi şu anda kendi hayatında nelerle uğraşıyor? Öncelikleri neler? Neler yapıyor? Açıkçası kişi şu an hayalleriyle, düşünceleriyle, oldurmak istediği alanlarla veya kendi içindeki o karanlık tarafıyla, belki sıkıntılı insanlar vardır, belki onlarla, belki dediğim gibi o gölge tarafıyla içindeki bir mücadele halinde görünüyor kişi şu an. Evet, ulaşmak istediği hayaller var ama bunları nasıl yapacağını, nasıl olduracağını düşündüğü bir süreçten geçiyor olabilir.
Yine en sonki açılımımızda da bir kıskançlık gelmişti. Bu size duyduğu bir kıskançlık olabilir. Belki hayatında oldurmak istediği bir şey var ama bunu nasıl yapacağını bilemiyor. Çünkü hali hazırda uğraşması gereken, savaşması gereken çok fazla durum söz konusu. Evet, kafasında bir fikir var, oldurmak da istiyor bunu ama bu şeytan kartının ne bileyim bir kıskançlık, aşırılık tarafına çok düşmüş olabilir. Bakın desteği kartım yine bir yer değişimi kartı görünüyor. Şuradan da bir tane almak istiyorum. Kişi kendi hayatında nelerle uğraşıyor dedik. Bakın geldiği noktada belki çok fazla gönül ilişkileri kurmuş olabilir. Ne bileyim gönül ilişkisi de demeyeyim. Yani şeytan kartının o aşırılık kısmını bilirsiniz. Yani belki düzgün bir ilişkiden ziyade bir sürü kaçamağı vardır. Sağlıklı ilişki kuramıyordur. Onun yerine yüzeysel ilişkilerle yetiniyordur ve bunlar artık kişiye yetmiyor olabilir. Bir yandan arzu ediyordur daha fazla insanla, daha fazla tensel çekim. Bir yandan da diyordur ki senin ulaşmak istediğin şey bu değil. Kendi içinde bir mücadele halinde olabilir. Çünkü tek uçlulukla odaklanması gereken bir nokta var sanki kişinin ve bunu idrak ediyor olabilir. Çünkü arzu ettiği bir şey var sanki. Belki şu an onun için çok fazla kıpırdamıyor, hareket etmiyor, bir tembellik halinde ama zihinsel olarak ve kalbinde hissettiği bir durum var. Gerçekleşmesini istediği, belki niyaz ettiği. Çünkü yani burada bitmiş bir ilişkiden de bahsediyor olabilir. Yani bir süreç onun için kapanmıştır ama onun daha iyi olması için arzu ettiği, isteklerde bulunduğu bir durum söz konusu olabilir. Peki duygusal olarak ne durumda? Niyet ettiğiniz kişi duygusal olarak ne durumda? Bakın tam olarak dediğim gibi yine bir kupa dokuzusuyla başladık. Yani bu kupa dokuzusuyla daha doğrusu ulaşmak istediği hedef duygusal hayatı ile ilgili olabilir. Şeytan kartının üzerine kıyamet kartı, kılıç altılısı, değnek dokuzusu deste altı mesajımızda. Yardımcı kartları da açıp hemen hangi karttı? Evet, şu Osho destesinden de bir tane alacağım. Başkalaşım geldi, süper oldu. Bakalım deste altında bize ne gösterecek? Taklit. Bakın şu an kişi bir şekilde gününü gün ediyor gibi onu görebilirsiniz. Belki gerçekten eğleniyordur, keyifli bir hale evrilsin istiyordur duygusal hayatı. Ama gelinen noktada ulaşmak istediği bir şey var, arzu ettiği, niyetlerinde olan bir şey var. Çünkü şeytan kartı bir önceki kendi hayatıyla ilgili olan kısımdaydı. Burada da belki yaşadığı şeyler ona artık keyif vermiyor olabilir. Bir aydınlanma sürecinden geçiyor olabilir. Evet, belki duygusal yaşantısı ağırdır, aksaktır. Pek fazla doğru düzgün bir duygu içerisinde değil, dediğim gibi bir gözlemci. Çünkü o içindeki gölge yanı gün yüzüne çıkmış olabilir ve bunlarla yüzleştiği bir süreçten geçiyor olabilir. Belki dediğim gibi duygusal olarak da ona iyi gelecek insanlara, alanlara çekildi. Belki bu sıkıntılı süreci geride bırakmanın derdinde, niyetinde. Bakın eğlence kartı bu eğlence hayatına da e, sırtını dönmüş olabilir. Çünkü bir duygusal olarak bir başkalaşım evresinden geçiyor kişi. Yani gelinen noktada bunu belki de yansıtmıyordur çevresine. Çünkü yorgun ve bitkin düşmüş olabilir. Eğer çok bundan önce çok hareketli, hızlı bir yaşantısı varsa şu an kendini bir korumaya aldığı bir süreçten geçiyor olabilir. Yorgun hissediyor olabilir kendisini. Ve aynı zamanda bir yeri terk etmekle ilgili de düşünceler içerisinde olabilir. Belki burada kılıç altılısını da gördük. Belki terk ettiği bir alan var. Duygusal olarak onu beslemediğini düşündüğü bir alan. Yani kupa sekizlisinde üzülerek ayrılmak vardır. Kılıç altılısında bu alan bana iyi gelmiyor deyip mantıklı bir şekilde yoluna devam etmek vardır. Yani eğer çok zıplayan, hareket eden, ne bileyim duygusallıktan ziyade e, o hayvani yönünün peşinde koşan bir insan varsa, ilkel benliğiyle hareket eden, sanki gelinen noktada o artık bu onu tatmin etmiyor gibi görünüyor açıkçası. Peki bu kişi size duygusal olarak ne hissediyor? Bir tılsım ikilisi dönüyordu. Bakalım gelecek mi? Size karşı duygusal olarak ne hissediyor bu kişi?
Az önce bahsetmeyi unuttum. Bakın, kendi duygusal hayatında ne durumda dedik? Pişman ve depresyon, yaptığı hareket sonucunda utanç duymak kartı vardı. Hicran kartı vardı. Belki dediğim gibi o, aşırılıkları yüzünden, eee, istediği gibi gitmemiştir bir şeyler kendi hayatında ve şu an bunları düşündüğü, sorguladığı bir evreden geçiyor olabilir. Çünkü burada sizinle ilgili soruda kılıç üçlüsüyle başlayıp, kılıç dörtlüsünün de aynı yerden, geçtiğini görmek açıkçası yanlış yaptığı seçimler, tercih ettiği başka bir alan olabilir, başka bir durum olabilir. Şu an sanki kişi sizinle olan, duygusal durumunda bunların altında eziliyor ve üzülüyor olabilir. Bir tane daha almak istiyorum bu kartın üzerine. Bakın yani şey, büyü var demek istemiyorum. Yani enerjisi düşmüş olabilir. Kılıç üçlüsüyle e, ağır bir süreçten geçiyor olabilir. Kılıç üçlüsü çok acı bir karttır, keder kartıdır ve geldiği bu noktada sizinle ilgili tıkanmış hissediyor olabilir. Sıkıntılı şeyler yaptıysa bir yandan nasıl hareket edeceğini bilmiyor. Bir yandan tutkuları ağır basmış. Bir hareket edisi var size doğru. Çünkü çekiliyor da size bu acıyla beraber. Bakın dinlenmek destan mesajımızda da burada bir kılıç dörtlüsü kartı var. Toparlanmaya çalışıyor açıkçası size hareket edebilmek için. Evet size bir taraftan gerisi var. Belki tartışmak isteyecektir. Belki sizin duygusal yönünü kendini acındırarak bir şeyleri dile getirmek isteyecektir. Yani bunları sorguladığı bir evreden geçiyor kişi şu an. Hop, iki tane kart geldi. Bilgiden vazgeçmek, diğeri de öğrencilik. Yine asla ölmeyen şey kartını gördük. Bakın geldiği noktada aranızdaki bağlantının gerçekten bitip bitmediğini sorguladığı bir süreçten geçiyor olabilir. Belki yani komple siz bitirmişsinizdir. Bu kişi bu durumu asla ölmeyen şey kartıyla kabullenemediği bir süreçten geçiyor olabilir. Belki hali hazırda bu durumu kabullenmiştir. Ben çok yani öğrenci toy enerjilerde kaldım. Yani o birçok şeye donanıma sahipti. Ben birçok şeyi ondan öğrendim ve geldiğim noktada ona çok yanlış yaptım gibi bir fikirde olabilir kişi. Yani sanki sizin hakkınızda bildiklerini ya da bir ilişki üzerine bildiklerinden vazgeçtiği bir süreçten geçiyor olabilir. Çünkü kendi hayatı dedik, duygusallığı dedik ve sürekli bir sorgu, bir şeyleri gözden geçirme, eski alışkanlıkların ona iyi gelmediğini hissettiği, daha doğrusu bunları deneyimlediği bir süreçten geçiyordu ve duygusal olarak burada kılıç üçlüsüyle başlayıp burada bilgiden vazgeçmek kartıyla sanki bu durumu geride bırakmak istiyor gibi hissettirdi bana. Çünkü bilinç dışı alanında sizin bakın az önce şuradaki kartta dedim ya terk ettiği bir alan diye bir şey bahsetmiştik kendi duygusal hayatı ile ilgili. Burada da ay kartı var deste altı mesajında ve ay kartının altında yine bir kupa sekizlisi. Bakın çok ilginç şeyler oluyor. Burada bir kılıç ikilisi var yine deste altı mesajında. Yani tabii bir iki kart altında. Burada da kılıç tılsım ikilisi var. Yani kişi kararsız mı diyeyim, duygusal hayatıyla ilgili o denge bir türlü oturup yani bir tarafta tek eşlilik, belki bir tarafta birden fazla seçenek, bunlarla birlikte neyin doğru olup olmadığını sorguladığı bir süreçten geçiyor dedim. Ama burada sanki birazcık daha bir tarafa mail etme durumu çok söz konusu. Evet korkuları var. Belki nasıl olduracak, belki sizi terk etti, siz tarafından terk edildi. Gelinen o noktada mutsuz yaptığı seçimler yarattığı karma mı diyeyim o karmaşadan kesinlikle mutsuz bir insan var burada. Peki bu kişiyle uzun vadeli bir ilişkiye sahip olma potansiyeliniz var mı? Barışmanız veya yeni ya da şey soralım yani önümde sorular var da bu soruyu başka bir soruyla değiştirip sonra bu soruyu soralım. E, Neymiş diğer sorumuz? Bu ilişkide ilerleme sağlaması için yok. Kişiden en yakın süreçte hangisini soralım ya? Ya da böyle sorularla birlikte gidelim hem karışıklık olmasın. Peki bu kişiyle uzun vadeli bir ilişkiye sahip olma potansiyeliniz var mı? Hangi desteden soralım? Şuna geçelim. Uzun vadeli bir ilişkiye sahip olma potansiyeliniz var mı? Barışmanız veya yeniden bir araya gelmeniz mümkün mü? Valla mümkün görünüyor ama ancak
bu kılıç yedilisi durumlarının yaşanmaması gerekiyor. Belki kişi hala bir taraftan istiyordur, belki siz bir taraftan istiyorsunuzdur ama bu endişe hali, bu arkadan iş çevirme hali bırakılmalı diyor artık sanki. Evet, şifalanabilirsiniz, umut var, hala bazı duygular tazelenebilir. Doğru adımlarla, doğru isteklerle bu mümkün ama bu kılıç yedilisi görmek tabii hoş olmadı burada. Bakın bir taraf hala yalnız olmamış olabilir. Daha doğrusu hayatında birileri vardır. Bundan da bahsediyor olabilir. Kartın altında bir yalnızlık kartı geldi. Burada bir kral kartı geldi. Bana çok yani kılıç yedilisinde gördüğüm için bir tarafın hayatında birileri olabilir. Belki iki tarafın da hayatında biri vardır. Sanki bunlardan bir özgürleşmek gerekiyor gibi bir mesaj da veriyor olabilir bize kartlar. Şuradan da bir tane alacağım. Cennetin kapıları. Destalk mesajımızda. Burada şöyle bir mesaj da geliyor olabilir. Yani kişi dediğim gibi bir süreçten geçiyor. Eski alışkanlıklarını ona iyi gelmediğini düşündüğü bir aydınlanma evresinden geçiyor. Belki de size karşı bakın kupa kralı, kupa kahyası yani kupa prensi. Yani burada tabii sisteme soru sorduk. Bu potansiyel var mı, mümkün mü? Burada belki de her iki tarafında birbirlerine duyguları var. Ancak bu duygularını oldukları gibi hala birbirlerine aktarmıyorlar ve bir nokta daha var, böyle iyice aydınlanma yaşamaları gerekiyor. Belki kötü alışkanlıkları bir ilişkiye nasıl oldurabileceklerine dair inançları. Bunlarla ilgili tam bir aydınlanma, tam bir şuur, bir kavrayışa geçmeden pek doğru, sağlıklı olmaz diye olabilir kartlar. Burada kral kartı geldi. Hani bu neymiş üzerindeki mesaj? Asıl erkek, koruyup kollamak, babacan tavırlar, güçlü bir kişilik her zaman senin yanında olacak. Bu kart o erkek kartının yanına geldiyse kişi olgunlaşmış diyebiliriz. Burada yalnız kartı görünüyor. Tabii yanına bir kart çekmedim ama gelinen noktada kişi de aslında böyle olabilir. Siz de böyle olabilirsiniz. Birbirinize karşı kuvvetli arzular, istekler, birçok şey barındırırken içinizde bunu birbirinize yansıtmıyor olabilirsiniz. Daha çok kendi içinizde yaşıyor olabilirsiniz. Sanki kart bu bir takım engeller, blokajlar, belki aralarındaki bu durum her neyse bu çözüldüğü zaman arkadan iş çevirmek, ne bileyim bir şekilde şarkı paylaşıyorsunuzdur. O görsün diye bir yerlerde. Hani bunu yapmak yerine sen bu şarkıyı çok severdin, aklıma geldi dinleyince sana gönderiyorum sen de dinle falan demek varken kişi böyle ne derler göndermelerle kendini belli etmeye çalışıyor olabilir. Sanki bu durumlar tamamen netleşip ortaya konulunca neden olmasın diyor kartlar. Yani burada böyle bir potansiyel var gibi görünüyor kartlara göre, bana aktardıklarına göre. Bu kişinin hayatında size yer açacak bir değişim olacak mı diye bir sorumuz var. Ha, yine kullanmadığım bir desteden seçeyim. Bu kişinin hayatında size yer açacak bir değişim olacak mı? Kesinlikle olacak. Yani sadece gelinen o noktada kesinlikle olacak derken yani açılma yansıyana göre, kartlardaki dile göre yani böyle bir şeyin söylemek çok mümkün. Sadece kişi şu an bunu nasıl yapacağını, nasıl olduracağını düşündüğü ve sağlam bir şekilde düşündüğü bir süreçten geçiyor. Yani bakmayın iletişimden yana sıkıntılar olduğuna, bakmayın öyle çok korumacı davrandığına. Bunu kesinlikle düşünüyor. Size nasıl dediğim gibi tılsım şövalyesi de var burada. Ağır aksak böyle çok sağlam adımlarla garantici bir şekilde ilerlemek istiyor. Evet bir yandan gideyim ne olacaksa olsun çünkü bir süredir düşünüyorsun zaten bunu artık bu kadar düşünmeye gerek yok diyor. Bir taraftan da diyor ki ya gidiyorsun ama dur bakalım biraz sağlam gidelim. Yani elimizdekilerinden de olmayalım ya da daha sağlam bir başlangıç için birazcık daha bu alanda kalmalısın. Belki korumaya çalıştığı bir şeyler var kendi hayatıyla ilgili. Biraz sağlama aldığı bir süreçten geçiyor ama bunu e, oldurmak istediği bir gerçek. Buraya tek bir tane kart almak istiyorum yine. Bakın yani adil olması gerektiğinin çok farkında. Güneş kartı var. Kesinlikle bunu gerçekleştirmek istiyor. Yani düşünüyor nasıl yapacağı konusunda belki e, net değil ama sağlam bir şekilde gelmesi gerektiğinin çok
farkında ve bilincinde. Evet, yani, kılıç dörtlüsü yine bir hayal kartı. Yani şu an biraz, nasıl oldurabileceğine dair hayaller kurduğu, planlar yaptığı bir evreden geçiyor olabilir ama, bu aşamada olması bile çok güzel bir şey. Evet, yani tatsız durumlar yaşadıysanız, eee, merhametsiz davranışlar sergilediyseniz birbirinize, bunlar da biraz, onun gözünde, engel demeyeyim ama, düşünmesine sebep olan şeyler olabilir. Peki bu ilişkide, ilerleme sağlanabilmesi için hangi adımlar atılmalı? Bunu size mi sorayım, yani ikinize de mi sorayım, ortak mı olsun bilemedim. İlk önce kişiye sorayım. Bu ilişkide ilerleme sağlanabilmesi için, kişi hangi adımları atmalı? Bitirmesi gereken, mevzular varsa bunları bitirmeli öncelikle kişi ya da hâlihazırda koşullar da uygundur. Kişi sahip olduğu alana, ne bileyim, işine, çevresine, bir şeylere çok fazla tutulmuştur. Belki şartlar yeterince olgundur ama kişi, hâlâ bir sorguluyor olabilir. Ya, gidebilirim ama bir tarafta, eski alışkanlıklarım var, onları bırakmalıyım diyor olabilir. Çünkü burada, sanki, çok da bir şey, dediğim gibi sadece tek bir sıkıntı var. Bitirmesi gereken bir alan, bakın altında da bir ölüm kartı var. Bitirmesi gereken bir alan varsa onun altında da bir joker kartı var. Yani sanki bazılarının için, bazı insanlar için bitirmesi ve artık bu alanı kapatması gerekip sizinle öyle bir başlangıç yapacağı bir süreç olabilir. Yani bu engel olabilir bazıları için. Bazıları için dediğim gibi böyle bir engel söz konusu bile değildir. Kişi hali hazırda yaşadığı durum, düzen neyse buna çok fazla tutulmuş olabilir ve bu sebeple adım atamıyor olabilir. Aslında her şey uygundur. Belki siz tarafından bir özür, bir bağışlanma, belki derin bir konuşmadan sonra her şey mümkünken kişi hayatında neyse o alana fazla da tutulmuş ve o alanda bekliyor olabilir. Bakın hastalık, yani bazıları gerçekten sağlık problemleriyle uğraşıyordur. Belki de sadece travma ile ilgili, geçmiş alışkanlıkları yüzündendir. Çünkü asılan adam bize bunu da verir. Belki öyle travmatik şeyler yaşattı ki size ya da siz ona ya da ilişki içerisinde böyle durumlar yaşadınız. Belki bunlar hakkında bir aydınlanma, böyle bir süreçten geçip ancak o şekilde gelebilecektir size. Bakın sen Ras kartı testi aldınız. Sizden sakladığı başka bir hayatı var diyor. Dediğim gibi burada onun hayatında bitmesi gereken bir durum varsa bu durumu bitirip size harekete geçecek olabilir ya da bu durumu nasıl sonlandıracağını düşündüğü bir evreden geçiyor olabilir. Ya zaten bütün kartlarda hemen hemen kılıç dörtlüsünü gördük. Yani birçok yerde gördük zeka. Kılıçları çok fazla gördük. Kılıç altılısını gördük. Dediğim gibi çok fazla analitik düşünüyor olabilir. Dediğim gibi duyguları vardır kişinin ama öyle acıklı, öyle zorlu şeyler yaşamışsınızdır ki bir türlü duyguları daha ağır basamıyordur kişinin ve duyguları o kadar yoğundur ki size bunları baskılayıp ya ben ona böyle şeyler yaptım, o bana böyle şeyler söyledi, biz bu saatten sonra nasıl oluruz gibi zihin çalıştırarak duyguların önüne geçmesine izin veriyordur belki aklından geçenleri. Peki sizi soralım. Siz hangi adımları atmalısınız? İlerleme sağlayabilmesi için ilişkide siz hangi adımları atmalısınız? Bakın yani bağımlılık, tamahkar, duygusal olarak yani geldiğiniz noktada çok fazla sıkışmış hissediyor olabilirsiniz kendinize. Belki hala bu terk edilmenin, bu ayrılığın hüznünü yaşıyor olabilirsiniz. Dediğim gibi siz tarafından da sıkıntılı, sıkıntı demeyeyim ama siz tarafından da böyle zor şeyler olduysa belki iletişime siz de bir ışık yakmalısınız. Belki siz de çok kaderci bir tarafta duruyor olabilirsiniz.
o bana adım atmalı, o harekete geçmeli diyor olabilirsiniz. Şuradan da bir tane almak istiyorum. Ya da gelinen noktada yani sizin belki yapacak bir şeyiniz yoktur. Yani zaten bundan önce hali hazırda bütün ne derler sorumluluk sizin sırtınızdaydı. Bu ilişkiyi kurtarmak için siz çok çaba sarf ettiniz ve kartlar sizde aynı döngünün içine tekrar girmek mi istiyorsun? Yoksa bazı şeyler değişsin mi istiyorsun? O yüzden açık iletişime karşı, daha doğrusu iletişime açık olmalısın ama sorumluluk konusunda her şeyi sen yapmamalısın. Evet, beklediğin bir iletişim var. Belki bunun için e, açık olabilirsin, bir şekilde iletişim kuracağını gösterebilirsin onu ama söz konusu sorumluluk almak olduğu zaman bence sen de sorumluluk alma. Çünkü kişi yine benzer bir durumu yaşatıp seni aynı döngünün içine sokacak olabilir diyor. Yani hali hazırda tutunduğunuz bir şey var. Belki bazılarımız için bambaşka bir şeydir bu. Oraya çok bağlısın, bağlı kaldın diye olabilir. Belki bazılarımız için de sen artık hiçbir şey yapma. Çünkü ne derler? Bir emir, gökten gelen bir emir mi diyeyim artık? Bazı durumlar bitti. Aynı durumun, aynı döngünün içine kendini sokmak mı istiyorsun? Eğer bu iletişimi sen kurarsan belli şeyler yaşanır ve sen yine terk edilmiş, gözyaşları eşliğinde ya da ne bileyim o sıkıntılı durum neyse bu döngünün içine kendini sokabilirsin. Ya da bulunduğun alan neyse bunu korumaya devam et diyor olabilir kartlar. Vicdan. Tabii vicdanınız rahatsa yani en nihayetinde bütüne ulaşmanın ne olduğunu siz biliyorsunuz. Eğer dediğim gibi bir iletişim kurmak için o duyguyu hissediyorsanız içinizde ben o kadar da sorumluluk almadım. Benim de yanlış yaptığım şeyler oldu. Ben de çok e, doğru sayılmam. Yani vicdanınız hangi konuda rahatsa size ne yapmanız gerektiğini zaten içsel bilgeliği sağlayan şey o. Dediğim gibi vicdanınızın sesini dinleyin. Bazılarımız için bu dediğim gibi iletişim kurmaktır. Bazılarımız için ben o her şeyi yaptım artık yapacak hiçbir şeyim yok demektir. Lütfen içinizi, sesinizi, duygularınızı, vicdanınızı, aklınızı kullanmaktan geri durmayın. Elbette kullanıyorsunuzdur. Ben sadece kartlara yansıyan durumu size aktarmaya çalışıyorum. Lütfen bunu bilin. Hadsizlik yapmak asla değil niyetim. Peki kişiden en yakın süreçte size bir adım, mesaj, herhangi bir eylemi olur mu? Böyle bir şey gelir mi? En yakın süreçte size bir adım, mesaj, herhangi bir eylem olur mu? Şuna bir tane daha çekesim geldi. Bakın verdiği kararlar yönünü şaşırtıyor. Düşündüğün kişi seninle ilgili kararsızlık içinde. Burada tabii bir kararsızlık tılsım ikilisi de çok da hani böyle bir orta yolu bulmaya, bir dengede kalmaya ve belki zaman zaman bu kombinasyonda yani şu destekleyici kartta bir kararsızlıktan da bahseder. Çünkü yanında bir kupa yedilisi geldi. Yani bu kişinin hayatında bir zorluk olabilir, bir durum olabilir, başka şey olabilir. Yani düşünüyor ama bu yani oldurmak istediği bir şey de elbette var. Çünkü imparator kartı ve değnek prensi. Yani bu kişiden bir adım haber alma potansiyeliniz çok fazla mevcut. Tabii dediğim gibi yani buraya da yansıyan bir durum olmuştu. Belki bu kafa karışıklığı yakında son bulacaktır. Yani kupa yedilisinin üzerine ölüm kartı çektim. Bundan da bahsediyor olabilir. Bazılarının dediğim gibi birçok seçenek, birçok düşündüğü, tasarladığı bir şey vardır. Bunlar da yavaş yavaş önemini yitirecek, bazı şeylerin gerçekten ne olduğunu görecek olabilir. Ve size ancak böyle bir şekilde bir adım, haber, mesaj ulaştıracaktır. Bir tane destek kart almak istiyorum yine buraya. Ve yaşattıklarından ötürü açıkçası başarısızlığa uğramak da istemiyor olabilir. Belki bazılarımız adım aldı, e, beklemediği bir tepki aldı. Bundan da bahsediyor olabilir bu kart bize. Dediğim gibi başarısızlığa uğrama korkusu, endişesi onu biraz geri tutuyor olabilir ama değnek prensiyle çünkü bir de çeviklik kartı değnek sekizisi de deste altında gösteriyor kendini. Bir de tarotu da sormak istiyorum bunu ya. Yani gerçi bunlar da tarotta ama bir de şu klasik aslında ilk bunu seçecektim ama diğerine gidinceydim. 3 tane alacağım. Bu kişiden en yakın süreçte size adım, mesaj, herhangi bir eylem olur mu?
Değnek kralı da alt tarafta. Dediğim gibi yani ağır bir süreçten geçiyor olabilir kişi. Ee, En başından beri uyumlandıysanız ve uyumlu gidiyorsa içinde bir yerlerde sorguluyor olabilir hayatı, anlamı. Ermiş kartının gölge tarafı da yani o kadar çok kendini sorgulamak vardır ki, o kadar çok mana kısmına takılmak vardır ki gündelik hayatını, gündelik işlerini, ne bileyim, o insani yanları demeyeyim ama birazcık hayattan keyif aldığımız alanları da görmezden geliyor olabilir. Bakın umudu var bu insanın, bir araya gelmek istiyor olabilir. Kuvvetli arzular içerisinde. Yani dediğim gibi burada bu üç kartı seçmeseydim de bu insan adım atar derdim. Yani belki çok büyük aman aman bir her şeyi olduralım tekrar barışalım. Yani bunu diyecek olanlar da vardır elbette. Ama burada birazcık daha küçük bir adım var. İmparator kartı burada bana hiç ben adım atmam. Şöyle bir şey de var bu arada. İmparator kartının gölge tarafında başarısızlığa uğrama korkusu da vardır. O kadar çok planlar düşünür ve elde etmeye, yapmaya, oldurmaya alışmıştır ki ama işin olmayacak kısmını düşündüğü zaman bir başarısızlık korkusu çok fazla taşır içerisinde, barındırır. Bu kartlar için bir tane daha almak istiyorum. Ego. Belki de aşması gereken mesele budur. Egosudur, bencilce istekleridir. Ama gelinen noktada bazılarımız gerçekten bu bazılarının akıllarındaki, kalplerindeki insan bu egodan sıyrılma durumunu yaşayacak olabilir. Yani gökyüzü olarak, astrolojik olarak öyle önemli süreçlere geçiyoruz ki mutlaka bazılarımız bir geri dönüş alacaktır. Tarihi hatırlamıyorum ama Venüs retroya girecek, eski aşklar hayatı sorgulayacak, düşüncelerini sorgulayacak. Keza siz de öyle sorgulayacaksınız. Belki hali hazırda burada niyet ettiğiniz kişiler çoktan sorgulamaya geçmiş olabilir bile. Siz belki ayrılığınızın daha ilk aşamasından beri bu süreçleri yaşıyorsunuz. Tarot kanallarıyla, astrolojik olarak yani öyle bir noktaya gelmişsinizdir ki kişi sizi böyle yavaş yavaş arkanızdan takip ediyor olabilir. Alt tarafını da göstermek istiyorum. Bir arzu kartı. Peki kartlar size bir şeyler söylesin. Tavsiyede bulunsun. Ne bileyim ne bilmelisiniz? Kartlar size ne söyler? Tam olduğu yerde değnek dokuzusu vardı. Kupa yedilisi sizin de destenizde geldi. Şurada bir e, doğru kartlar var. Evet, şunlardan da almak istiyorum sizin için. Kartlar size ne söyler? Ne tavsiye eder? Şuradan da bir tane almak istiyorum. Bakın hayattaki dersler öğrenilene kadar tekrarlanır, ders çıkar. Yani bazılarımız için bu uyarıdır. Bir şeyler hayatınızdan giden şeyler size geri dönebilir. Ama sanki burada gelinen noktada dediğim gibi bu sadece bazı insanlara gidecek. Ben elimden geleni yaptım. Artık bir şeyleri oldurmak onun elinde diyorsanız siz kendi alanınızı, kendinizi korumaya devam edin. Çünkü değnek dokuzusunda korumak vardır. Yani zaten yorgundur kişi, dinleniyordur, soluklanıyordur. E, Değneklerin önündedir. Eğer böyle bir süreçten geçiyorsanız lütfen e, iç sesinizi dinleyin. Size en güzel rehberliği sağlayacak olan odur. Bakın neşesini şakıyan kuş gibi geri gelen mutluluğunu sevin. Biz bunu açılım içerisinde çok fazla gördük. Yani hareket etmek isteyen bir insan var. Şuradan da bir tane almak istiyorum. Bu bağlantıyı zorlaştıran kültürel farklılıklar, farklı değerler, inançlar ve gelenekler var. Aşk ve şehvet. Aşk ve şehvet arasında fark vardır. Arzularınızın sizi yok etmesine izin vermeyen şehvet isteğinin üstesinden gelmelisiniz. Yani siz de gelinen noktada bunu da sorguluyor olabilirsiniz. Sorgulamışsınızdır. Belki aşk duygunuz daha ağır basıyordur. Belki bu niyet ettiğiniz aklınızdaki kişiye giden bir mesajdır. Çünkü bir tarafta eski alışkanlıkları çok fazla dediğim gibi o insandan o insana geçmiş olabilir ve aşk ve şehvet arasındaki farkı sorguladığı, düşünceli bir süreçten geçiyor olabilir kişi. Burada çok güzel bir potansiyel var. Bazılarımız gerçekten e, küçük de olsa, ufak da olsa haberler alacaktır. Bazılarımızınkisi müthiş değişip dönüşmelerle birlikte güzel bir seviyeye taşıyacaktır ilişkilerini. Çünkü bazılarının gerçekten sorgulaması
yaşanıyordur ve artık neyin onun hayatında önemli olduğunu idrak etmiştir ya da etmeye çok yakındır. Bakın bu mesaj da size geliyor dediğim gibi. Bazen çok istediğin bir şeyin senin için iyi olmayabilir. Biraz zaman, süreç, her şey bize bunları gösteriyor, öğretiyor zaten. Dilerim her şey gönlünüzce olur. Evet, açılımımız bu akşam bize böyle şeyler aktardı. Dilerim istekleriniz sizin hayrınıza olabilecek en iyi şekilde olur. En güzel haliyle, en kısa zamanda olur. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.